gündemin ilk sırasında terörle mücadele var. Yani iki operasyona çıktıysanız birisinde mutlaka temas vardır, çatışma vardır. Teröristlerin el yapımı patlayıcıyla kalleşçe pusular kurduğu, Acı haberler peş peşe geldi. 9 eve şehit ateşi düştü. 26 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı. Yaralı diyordunuz ya, kurban oldum ya. Amcacığım. Yaralı diyordun ya komutan, kurban oldum komutan. Ben de değilim yıllarla. Komutan. Yarbay Melih Gülova o riskli bölgede mayına basarak aracıyla birlikte şehit oldu. Özdemir Bey'in çok yakın çalıştığı, birlikte olduğu o Tugay'ın destek kıtaları komutanıydı. O şehit olunca babam günlerce evden çıkmadı mesela. Çok seviyordu onu. Onun şehit olması onu çok etkiledi. Birkaç defa söyledi. Yani Melih Yarbay bu ülke için canını verdi. Bize bundan sonra uyku haram. Benim şehit olduktan sonra eve de gitmiyoruz. Pazarları da. yani Boğaz'daki denizin kenarındaki yalayı bırakın siz, gelin iki tellide 20-25 metrekarelik bir odada hayat sürün. Bu bir özveridir. Bu bir vatan sevgisidir, asker sevgisidir. İstanbul'dan kalkmış bir mühendis çocuğuyla beraber, çocuklarıyla beraber gelmiş. Orada yatıp kalkıyor. Büyük saygı uyandırdı bende. Cüdü Dağı'nda, Kabar Dağı'nda, Uludere'de bizlerin yanındaydı. O zamanlar da o bölge bizim en riskli bölgelerimizden birisiydi. Eğer bizim zamanımızda SİHA'lar var olsaydı belki ben şu anda sağlıklı bir insan olarak karşınızda olacaktım. Hani istikbal gökleridedir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bunu laf olarak bazıları algılıyor belki ama bunu Özdemir Bey gerçekten istikbalin göklerde olduğuna inanan bir insandı. Bu teknolojinin vatan savunmasında kullanılmasını, şehit vermemize mani olacak bir teknoloji olmasını, bu ülkenin birliğine, barışına, bir arada yaşama duygusuna hizmet edecek olmasını önemsiyordu, kıymetli görüyordu. Bu hikayenin derinde kararlılık var, azim var, mücadele var. Hayatını, canını, malını koydun. Hadi çok vardı, koydun. Canını koyuyorsun. Sağlığını koyuyorsun. Bunu niye yapıyorsun? İşte bu Özdemir Bayraktar öyküsünün arkası budur. Yani niye bu iş oluyor ve nasıl oluyor? Belki anlatılması gereken öykü bu. Bismillah, ateş. Şimdi paşam ben niye İHA yaptım? Herkese söyler, çok yerde de sohbette, ortak dostlarımızda da. Belki 20-30 kere aynı şeyi söylediğini biliyorum. Niye İHA yaptım biliyor musun? Bilmiyorum abi dedim. Ya adam bulamadım ki dedi. Onu adamsız yaptım dedi. Özdemir Baba'yla, Baba demeyelim ama Özdemir Bey değil. bey mi diyelim? Ama o babaydı bizim için. Çünkü hem bana, özellikle hasta olan eşime büyük babalık yaptı. Bazen eşim sorardı, Özdemir Baba ne kadar yaşayacağım diye. Hayatta ölene kadar yaşayacağımız garanti derdi. O da gülerdi, yani ölüme gülerek gitmeyi de öğretti. Dua etmesini, hele ölüme her an hazır olmasını öğretti. O yönde benim en büyük örnek alacağım kişiydi. Özdemir Bey kolay dostluk kuran bir insan. Çünkü Özdemir Bey gizlisi saklısı olan bir insan. Her şey açık, dostluğu açık, kavgası açık, yaklaşımı son derece net. Babamın bir duruşu vardı yani.
Mesela babamı Özdemir Bayraktar'ı tanımla dersen ben hakperest derim mesela tek bir kelimeyle. Tatlı sert, dobra, aklına geldiğini direkt söyleyen, karşısındakinin makamının, mevkisinin hiç önemli olmadığı doğruları direkt söyleyen bir insan olarak tanıdım. Sopa gibi doğru. Yani sopa gibi doğru ve her yerde, her şart altında doğru. Genelkurmay Başkanı'nın koluna girip ya sen işte şöyle yanlışlar yapıyorsun falan diyebilen birisi yani. Sadece Allah'tan korkan çok az insanlardan bir tanesiydi. Hiçbir şeyden korkmazdı, korkusuzdu. Özdemir Bayraktar bir mühendis olarak hayatına başladı. Çocuklarını iyi yetiştirdi, iyi bir takım topladı ve bu topladığı takım da onun beklediği gibi sıra dışı bir başarı elde etti. Havacılığa canı gönülden inanmış bir insandı. Bunu Nuri Demirağ böyle görmüştü. Vecihi Hürkuş böyle görmüştü. Ama Özdemir Bayraktar da en az onlar kadar bunu böyle görmüştü. Bu teknolojiye sahip olabileceğine, bunu yapabileceğine baştan beri inanıyordu. Belki çocukluğundan beri inanıyordu. Çek. Gördün mü Coştu? At diye bağıracaksın. Sen bağıracaksın. Sen mi bağıracak at diye? Taylan sen pistin ortasına git yat. Orada Kafamdan. Kafanın üstünden geçsin. Üzerimizden geçin. Üzerimizden geçin. Sen şimdi bizi gördün ne yaptık diye. 3-5 kuruş almadık. Sabrımız da kaldı. Zorluğumuz da kaldı. Abimle ben Garipçe'de doğduk. Biz 4 kardeşiz. Ben 3 yaşındaydım. Abim de 7,5 yaşındaydı. İşte Garipçe'den Sarıyer'e taşındık. Abim buradaki ilkokula gitmeye başladı. Ben daha başlamamıştım okula. Babaannem anlatırdı. Şivesi de ağır baya. Garipçe'ye gideceğim diye tuttururmuş böyle tam bir Karadenizli çocuk sesiyle. 90 yaşlarında falan da amcasının oğlu. İşte Özdemir'i ben sordum ona. Bunun çocukluğu nasıldı falan dedim de. Dedi ki bu Sarıyer'de dedi oyuncak uçaklar yapardı. 13 yaşındaydı. Uçağı uçururdu, çatıya düşerdi. Giderdi o uçağı almaya. Komşular da kızardı ona dedi. Çocukluğundan beri aslında makineler, motorlar, elektronik cihazlar hep böyle ilgi alanında olmuş onun aslında. Tabii okulda başarılı bir talebeydi o ilkokuldan itibaren. Ortaokuldan sonra liseye başladı. Kavataş Erkek Lisesi'nde. Onun bir sürü böyle şeyleri vardı. Hobileri vardı. Hobileri de hep el radyolarını söküp onların parçalarından kendisi radyo yapmak. Balıkçı bir ailenin çocuğuyuz. Babam balıkçılık yapıyordu. Ayvansaray'da balıkçı teknesi yaptırdı. 17 metre bir tekne. O günün şartlarında iyi bir tekne bu. Bunda da Volvo makinesi vardı. Bu makinelerde şarj dinamosu arızaları çıkmaya başladı. Özdemir abim de üniversite öğrencisi. Abim o dinamoları söktü, baktı, etti. Yani o günün şartlarında şarj dinamolarını Özdemir Bey sardı. Buradan da kendine bir harçlık sağladı. Üniversite öğrencisi. Yani Özdemir hep tutkulu, neyin ne olduğunu bilen, İTÜ'ye tesadüfen girmemiş bir adamdı. Yani İTÜ makineyi bilerek seçmiş olduğunu düşünüyorum. Üniversite sonrası mezun olduktan sonra abimin bir askerlik süreci oldu. Kısa dönem 3,5 ay Hacılar Kırı, İzmir Hacılar Kırı'da, Bornova'da askerlik yaptı. Annem bu işe çok bozuldu. Kısa dönem askerlik mi olur dedi, 3,5 ay askerlik mi olur dedi. Gideceğin orada dedi,
Bir dakika boş durmayacaksın dedi. Eğer sana bir iş vermezlerse dışarıdaki taşları bir yerden alacaksın, öbür tarafa, oradan alacaksın, öbür tarafa taşıyacaksın dedi. Hiç boş durmayacaksın, sonra hakkımı helal etmem sana dedi. Bu şekilde talimatla gitti askere. Ama herhalde o talimatın gereği o kısa dönemen askerlikten sonra ki ömrü boyunca askerlik yaptı. Döndükten sonra üniversitede asistanlık yaptı. İsmail Hakkı Öz diye bir hocası var o zamanlarda. İsmail Hakkı Öz Motorlar Kürsüsü Başkanı, çok değerli bir profesör. Onun yanında asistanlık yapmış. Beraber motorlar falan tasarlamışlar onunla. 28 yaşında Burtrak İşbora gibi bir traktör fabrikasının genel müdür yardımcısıydı. Yaşı 28'di ve çok aktifti, yoğundu. Gece gündüz çalışırdı. Abimin 83'te kurduğu Özdemir Bayraktar firması otomotiv yan sanayini iş yapıyordu. Bir tornayla, bir matkapla işe başlamıştı. O zaman yurt dışından gelen kritik ithal parçaları, o zamanın şartlarına göre yapılması da zor olan parçaları Baykar'dan tedarik etmeye başladık. Uzel'de kalite kontrol kısmında Baykar'dan gelene Baykar'sa koy sepete diye bir laf vardı. O da tabii ki Özdemir Bayraktar'ın işine gösterdiği titizliğin verdiği bir imajdı, şeydi. Bayrampaşa'da o atölyede adım adım büyüyerek işte bir makine daha alarak, bir makine daha alarak ve genellikle böyle bozuk makineleri alıp tamir edip çalışır hale getirip onları kullanma şeklinde çok özel aparatlar, çok özel makineler tasarlamış mesela o zamanlarda. Biz de çıraklık yapıyorduk. Yani torna tesviyeden tutun da frezeye. Bor yağı bilirsiniz belki, insanın her yerine yapışır onun buharı. O ortamda yıllarca çalıştık çocukluk yaşlarımızdan itibaren. Hatta bazen yalvarırdık, hadi baba gidelim eve, gidelim eve. Çünkü ortam gerçekten böyle normal bir insanın yaşayabileceği bir ortam değildi. O ortamda yani babam yani gece 1-2'lere kadar her gün çalışırdı. Yani idealleri olan bir insan Özdemir Bayraktar. Yani o idealleri herhalde o dönem işte 90'lardan sonra siyasetin de ona bir vesile olabileceğini düşünüyor ve gerçekten siyasette de çok çalışıyor babam. Siyaseti zaten böyle bir yer, bir makam, bir mevki için yapmadı. Tamamen Allah rızası için yaptığı, yanlış gördüğü şeylerde kendisinin düzeltebileceği ne varsa onun için siyaset yaptı. Teşkilatın o günkü problemlerine ilişkin her aşamada, her yapılacak işte kendisi en küçük ayrıntıya varıncaya kadar mücadele eder, koşturur ve gereğini yapmaya çalışırdı. Fazilet Partisi İl Müfettişi Özdemir Bayraktar Bey. Fazilet Partisi'nin kapanmasından sonra daha çok işine odaklanıp işiyle ilgili yürümeye başladı. SİHA'larla, İHA'larla ilgili süreçte ondan sonra hızlandı. Çocukların böyle uçaklarla oynadığını gördüm. Biz uçak uçurmaya gideceğiz dedi. Sen de bizimle gelir misin Sarıyer Stadı'na? Dedim ya çocuk musun sen dedim. Ne uçak uçurması ya, başka işim mi yok falan böyle. Ama onun idealinde, onun kafasında o bir oyuncak değil, bir ön çalışmaydı. Maket uçaklardan alır, onları gelir kurardı. Sarıyer'de tepede bir düzlük vardı, Havantepe dediğimiz. Gittik uçuracağız. Gaz verdi, bir kaldırdı uçağı, kalktı, daha böyle 10 metre yükselmeden geldi, güm çakıldı. Ya dersiniz ki ben bunu uçuramıyorum, bıkarsınız, bezersiniz ve bir daha yapmazsınız. O tekrar bırakmıyor. Onu uçuracak, kafaya koymuş bir kere. İkinciyi uçuracak. Gittik. Ben Malatyalıyım. Muziplik olsun. Tuttum bir tane kayısı tanesini uçağın içine monte ettim. Tevafuk bu ya. O uçak geri geldi. O yaptıkları hesap, kitap hiç bunlar bir şey değil ya. Bütün marifet kayısıda. Şimdi böyle bir başlangıç şeyleri vardı. Sonradan Türk Hava Kurumu'nun pilot
şeyi vardı, kursları vardı. Amatör pilotluk. İşte ona katıldı ve 50 saatlik uçuşu vardır ve pilot ehliyeti vardır Özdemir'in. 1989 yılında İstanbul Samandıra'da Türk Hava Kurumu'nun açtığı amatör pilot uçak kursunda Özdemir Bayraktar ile tanıştık. O zamanlar bizim kullanılan uçak tek motorlu, önden pervaneli, 3 tane tekerleği olan küçük eğitim uçaklarıydı. Bunu tattıktan ve uçuş aerodinamiğini anladıktan sonra, kendisi iyi bir mühendisti. Bir gün kurs sırasında ben bu uçağı yaparım dedi. Uçabilmek hürriyet duygusuyla alakalı bence. O hissi deneyimlemeyle alakalı. Babamda da vardı. Artık ona ne dokunmuş bilmiyorum tam olarak ama kaz uçar da Laz uçmaz mı derdi babam. Beraber uçmaya gitmiştik. O zirve anlardan biridir. Ezberlemiştim uçağın bütün fonksiyonlarını. O da bana öğretiyordu sıkılmadan. İlk mühendislik eğitimimi ondan aldım diyebilirim. Elektronik bölümünü de bilinçli bir şekilde seçtim. Bu insansız hava araçları üzerine çalışmak üzere Amerika'ya yüksek lisansıma gittim. Helicopter came down very nicely. Went go a little bit further. Oğlu Selçuk Amerika'ya yüksek lisans eğitimi için gidiyor. Baktım oğlanı bırakmayacaklar, Amerika'da kalacak. Kurtarmak için bari bunu biz ülkemizde üretelim dedim diye böyle bir esprili şekilde anlatmıştı. Buna ülke olarak odaklanmamız lazım düşüncesini herkes anlattık. Aselsan'a gidiyorduk, gelin beraber yapalım. Bir şey çıkmıyor. Roketsan'a gidiyoruz, bir şey yapalım. Yok, bir şey çıkmıyor. Kayı'ya gidiyoruz, yine bir şey çıkmıyor. İşte Ekber Onuk'a gittik. Ekber Onuk tabii çok değerli bir girişimci, bir mühendis. Bu kapıdan Haluk'la beraber girdiler. Tabii bana büyük bir sürpriz oldu, güzel bir sürpriz oldu. Nasılsa ne var ne yok filan konuştuk. O hep heyecanlıydı. Dedi biz uçak yapacağız. Güzel. Senden kompozit malzeme alabilir miyiz? Sende varmış böyle şey. Sen kompozit üretim yapıyorsun dedi. Dedim ki benden hiçbir şey satın alamazsınız deyince Haluk'un filan da suratı asıldı ama Özdemir böyle hep bakardı. Dedim ne istiyorsanız söyleyeceksiniz. Ben bunları size temin edeceğim. Böyle satın almak diye bir şey söz konusu değil. Bakın bayağı kısıtlı imkanlarıyla. Yani öyle ki kendi dairelerini sattı. Bu işe yatırdı yani. Kısıtlı imkan ne olursa olsun biz bu işi yapacağız. Hatta o dönemde bizim size destek vermemiz lazım. Bu iş desteksiz nasıl yapacaksınız diyenlere de babam şunu diyordu. Para veren emir verir. Emir veren de bu işin olmaması için emir verir diyordu yani. O görüşte bir insan. Yani biz kendi imkanlarımız neyse yapacağız. Topkapı'da Can'a yakın sitesinde ufak bir ofis vardı. Baykar'ın ufak bir ofisi vardı. O ilk kurulan ekip çalışmalara o ofiste devam etti. Biz okul çıkışı, dersimizin olmadığı günler, hatta devamında yaz tatili boyunca o ofiste çalıştık. Tabii sabahlara kadar çalışıyoruz ama yani günde 20 saat çalışıyoruz, öyle düşün. 3 saat uyuyorsunuz, tekrar çalışıyorsunuz. 2,5 ayda yaptık. Daha kompozit nedir bilmem ne nedir de bilmiyorduk. Yani hep sonradan öğrendik bunları. Hani o karlı şey var yani, karlı hava. Hani orada uçan böyle bir dede demiştik biz ona. Onun lakabı dededir o uçan. Türkiye'nin çünkü ilk insansız hava aracını, yani basit de olsa bir model, yani model uçak boyutundaki bir uçakla da olsa, ama ilk defa hem yazılımı hem elektroniği hem mekaniği hem de aerodinamiği bir araya gelip robot bir uçak yapacaksınız. Dünyada da zaten çok az benzer olan bir teknoloji bu. ...2004 yılında ilk otonom uçuşumuzu gerçekleştirdik. O tarihi bir uçuştu.
O uçuştan sonra babamın da şeyi çok arttı. Yapabileceğimize olan inancı. Çünkü ne olursa olsun bir bilinmezlik var. Yani bu konunun önemini de yani ne kadar Türkiye için önemli olduğunu ilk keşfeden insan Özdemir Bayraktar. Ya bu işi ta bakın 2003 yılında bu iş kıvılcım derdi. Bu kıvılcım parlayacak ateş olacak ve ülkeye büyük katkılar sunacak. Yani o vizyona sahip bir insandı. Tabii bize o zaman bu hayal gibi geliyor. Kimsenin böyle bir şey yapılabileceğini, bunun ne yaptığını, nereye gideceğini kimsenin hesap etmesi mümkün değil. Hiç hayatımda görmedim de inanmadım da. Yani Türkiye'de Türkler insansız, bırak Allah aşkına ya falan gibi. Gerçekten yaptınız mı? Evet dedim. Elinizde belge var mı? Var dediler. Ne var? CD verin bakalım. Hakikaten bak uçurmuşlar. Bu çalışmalardan haberdar olan Savunma Sanayi Başkanlığı o dönemde onlar da meğersem mini insan savarıcı projesi hazırlığı içerisindeymiş. Bizi davet ettikleri projede şöyle bir kural vardı. Ya gövdeyi özgün yapan veya uçuş kontrol sistemini özgün yapan katılabiliyordu. Ama biz karar aldık. Biz ikisini değerli yapacağız dedik. Yani zoru seçtik yine. Uçak biraz tabii boyası falan daha derme çatma duruyor ama içeride bütün bu teknolojinin çekirdeği var. Yani bugün Akıncı'yı, Kızılelma'yı, Bayraktar TB2'yi uçuran o yüksek teknolojinin çekirdeği bir anlamda. Ve işte demo günü yaklaşıyor tabii. 2005'te demo. Son bir deneme yapacağız. Saat akşam herhalde. Güneş çünkü aşağıdaydı epey. 6 gibi falandı. Yani 4-5 saat sonra da yola çıkacağız. Ankara'ya gideceğiz. Uçağı attı amcam. Güneşin içine doğru attı. Benim gözümü tabii ışık aldı. O anı da unutmam. Düştü. Oha! Hoppa! Tabii çok moraller bozuldu. Orada elimizde bir uçak kalmış. Bana dedik yok onu da uçuracağız. Biz orada o uçağı hazırladık. Onu uçurduk. Uçuş gösterimi yapılacağı tesislere gittik. TUSAŞ'ın Akıncı üssü olması lazım. Şimdi Mürtet. Onun misafirhanesinde sabaha kadar o uçağı tamir ettik. O kırılan uçağı. Zaten öyle bir ruh var yani. Formula 1 ekibi gibi çalışıyor herkes. Yani Formula 1 ekibi kadar ne diyeyim böyle janjanlı gözükmese de ortam. O öyle bir ruh var. İlk defa Türkiye'nin insansız hava aracı serüveninde milli bir adım atılıyor. Muhteşem bir gündü. Pırıl pırıl bir gökyüzü vardı. Hakikaten bu işin önünün çok açık olacağıyla alakalı bir his çok baskın bir şekilde içimde belirdi diyebilirim. Bakın komutanım burada görüntü aktarıyoruz. Analog görüntü geliyor. Analoga bakın analog. Analog kapat analogu. Kaç saniye oldu? Sıfırla yok. Ben atıyorum uçakları. O ilk yaptığımız uçakları hep ben atmıştım. Şimdi bende de heyecan çok tabii. Şimdi attım. Uçak böyle bir indi. Bizde bir böyle bütün yürekler böyle bir aşağı çöküyor morallerle beraber. Uçak şöyle bir kalktı, biz de havalandık. Şöyle iki yunuslama daha yaptıktan sonra bir fırladı gitti. Bir oh be dedik. Ondan sonra 2 uçuş daha yaptık. Benim biraderin Salih'in ufak kızı var. Daha o zaman 9-10 yaşında. Dedi ki bu kadar Yasin'e duaya ben bile uçardım dedi. Evet. Bir yandan da oruçluyuz. Yorgunuz çok. Uyku az. Ama adrenalin çok yüksek. Bir teşekkür etmem gerektiğini biliyordum. Bir de o anki bendeki hissiyat da çok yoğundu ve açıkçası o duygularımı ifade etmek istedim.
Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyorlar. Hayatımı bu konuya adadım. 4 senedir bu konuda çalışıyorum. Destekleyen herkese gönülden teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Yani o konuşma o demo kadar, o uçağı yapmak kadar önemliydi. Hatta daha önemliydi diyenler oldu. Babam da aynı şekilde kendi kanaatini iletti. İyi ki konuştun dedi yani. Bu işi yapmak kadar önemliydi. Elbette biliyorduk ki yani bugünün Türkiye'si gibi değil. Bugünün Türkiye'sinde evet başarılmış artık. Yüksek teknolojinin işi bütün dünyaya damgasını vuracak şekilde geliştirmişiz ama orada kocaman bir acaba var. Ve hatta acabadan ötesi asla olmaz duygusu var. Türkiye'de bu işler asla olamaz duygusu var. Baskın bir şekilde var. Onun yıkıldığı ilk an o. Çok önemli prototip süreçleri tamamlanmış. İşin yapılabilirliği ortaya koyulmuş. Bir ürün demonstrasyonu yapılmış durumdaydı. Ancak idari olarak birçok zorluklarla yüz yüzeydik. İhaleye bütün mühendislik bedelleri ortadan kaldırılarak sıfır, devletten hiçbir bedel tahsil etmeden, bila bedel, ücretsiz olarak, devlete hibe edilerek verilmiştir. Yani Türkiye'de İHA serüveni aslında devletten alınmış bir kaynakla başlamak yerine devlete yapılmış olan bir hibeyle başlamıştır. Sen şimdi bizi gördün ne yaptın diye. Hiç 5 kuruş almadın. Tamam mı? Sen yarın da öttü gelecek sana 3 milyon dolar alacaksın. Ona diyeceksin ki ya bu adamlar bunu yaptı sen 3 milyon dolar ne yaptın? Demen lazım. Demezsen görevini yapmış değilsin. Başarılı olduk. Tek başarılı olan bizdik. Ekim ayında aylar geçiyor. Bir ses yok. Yani çünkü şu denmişti. Kim başarılı olursa ona vereceğiz işi. Teknoloji ortada, kendini kanıtlamış. Ama bir sürü muarızları var projenin. Sakarya hani yokuş mu çıkıyor ne diyor ya şair. Böyle yokuşun çıkılması gerekiyor hakikaten. Orada hakikaten Bayraktar insansız hava aracı aslında Sakarya'yı temsil ediyor. Anadolu'yu temsil ediyor. Anadolu'nun insanının iradesini, yaratıcı kuvvetini temsil ediyor ve o yokuşu yukarı çıkması gerekiyor. Karşısında bir sürü zorluklar var. Savunma sanayinde kurulu bir düzen, bir yapı, böyle bir yeni bir metot, rekabete açık. Kim başarılı sonra vereceğim. Böyle bir düzen yok. İlk defa böyle bir şey deneniyor. Biz bekliyoruz aylarca. Bir ses yok. Kazandık mı, kazanmadık mı, ne olduğu belli değil yani. Bir sene bekledik öyle, bir sene. Bir sene sonra imzalandı. Ve biz bir sene ne yapacağız? Boş mu duracağız? Yani tamam o hedefi gerçekleştirdik. Biz o bir senelik süreçte helikopter yapmaya odaklandık. Mini Malazgirt'te o dönemde yaptık. 145 ters açı. Eksi 176. Tamam. Malazgirt'te aldık Şırnak'a gittik. Şırnak'ta çalıştık. Yani o dönem terörle mücadele çok yoğun. Terörle mücadelede de bu tarz teknolojilere ihtiyaç var. Dolayısıyla askerlerle de bu işlere başladıktan sonra diyaloglar gelişmiş. Davet ediyor komutanlar. Gelin çalışın burada diyorlar. Babam da zaten çok meraklı. Ne var ne yok alıp gidiyoruz oraya mühendislerle. Çalışıyorduk yani. Gece gündüz çalışıyorduk. Tabii başlangıçta Özdemir Bey'i ben biraz sakınırdım. Yani genelde hava yoluyla göndermeyi düşünürdüm hep helikopterlerle. Zaten asker kıyafetliydiler. Normal bizim birliğin personeli gibi helikopterlerle intikal ettirirdik ileri üst bölgelerine. İşte Seslice'ye, Yağız Oymak'a, işte Fındık bölgesindeki üslere helikopterlerini ya da uçaklarını alırlardı. Teknik ekiple beraber askeri personel gibi helikopterle intikal ederlerdi. Özdemir Bey de hep gitmek isterdi oralara. Ben helikoptere bindirmezdim onu. Çünkü gittikleri yerler sıkıntılı yerlerdi. Bir gün bana kızdı, başkan dedi. Kurmay başkan olduğum için bana başkan diye hitap ediyordu. Başkan beni niye göndermiyorsun? Özdemir Bey sizi gönderemem. Hani siz... Ya, bıyığınız var dedim en sonunda. Sizi asker olarak kabul etmezler. Anlarlar sizin sivil olduğunuzu, almazlar helikoptere dedim. Bir şey demedi. Ertesi gün baktım sabah bıyığını kesmiş. Başkan dedi artık bıyığım yok. Beni de gönderebilirsin. Ondan sonra bir daha tutamadık zaten.
2006 yılının tahmin ediyorum Eylül ayıydı. 2. Ordu Komutanımız Orgeneral Hasan Hırsız beni aradı. Sana dedi birilerini gönderiyorum. Bu insanlar özel emek veriyorlar. İHA yapımı biliyorsun bizim çok büyük ihtiyacımız. Onlara dedi gereken koşulları sağlaman çok önemli. Üst komutanlığımız da bu çalışmaların bizim tabur bölgesinde yapılmasını ve onların da bizim taburda misafir edilmesini uygun görmüştü. Tabii terör bölgesi, gidiş gelişlerin kontrollü olduğu, mayın tehlikesinin her zaman bulunduğu. Orada insansız hava aracını Gabar'da, bilmem Kutu Deresi'nde, şurada, burada, her yerde bunlar gidip orada yaşadılar. İlk defa böyle bir insan üzerine askeri kıyafetleri giymiş, parkayı giymiş, çocuklarıyla beraber gelmiş Güneydoğu'nun Sarp Dağlık Kayalık bölgesinde her türlü imkandan mahrum bir şekilde gelmiş. Bu mücadelenin içerisinde hiç kimsenin yapmadığını yapmaya çalışıyor. Bu tabii her insanın göze alabileceği bir şey değildi. 6. Motorlu Piyade Tugayı Küpeli Dağı, Gabar Dağı'ndan sorumlu bir tugaydı. Özdemir Beyler o zaman ilk bu insansız hava araçlarının ilk prototipleriyle uğraşıyorlardı. Bizimle beraber savaştı o zorluklarla. Çünkü Gabar Dağı kolay bir yer değil. Oralarda yaşamak, oralara gitmek. Biz tabii yıllarca Güneydoğu'da kaldık, cephede. Bir anlamda pusu kurulan şehit kanlarının mevzilerde olduğu yerleri dahi gördük. Onlarla beraber yol yürümek elbette bizi de dönüştürdü. Gayretimizi arttırdı, gayretimizi kamçıladı, mücadelemize anlam kazandırdı. Elbette teknoloji geliştirmek de ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılmak için çok önemli ama bir yandan da şehit veriyorsunuz. O zaman terörle mücadele ciddi manada sıkıntılı. En ufak bir bilgi alamıyorsunuz. Saha istihbaratı konusunda çok zayıfsınız. Dolayısıyla İsraillere bel bağlamışsınız. İsrail son Heron uçaklarını ay başında Türkiye'ye teslim edecek. İnsansız hava aracı Heron'ların alımında sona yaklaşıldı. 180 milyon dolarlık 10 uçaklık Heron teslimatının kalan 4 uçağı ay başında Türkiye'ye teslim edilecek. Verdikleri koordinatlar hep yanlıştı Heron'ların. Bir koordinat veriyorlardı, oraya top çatışı yapıyorduk. Atışlar saçma sapan yerlere gidiyordu. Bu hava araçlarının kalkışı ve inişlerini o ülkenin pilotları yapıyor. Alınan bilgileri o ülke anlık mı, gecikmeli mi bize veriyor? Onu da bilmiyoruz. Bunların hepsi ya düzgün eğitim vermemelerinden veyahut da düzgün kullanılamadan dolayı hepsi kırıma uğradı, bitti. Bir tanesi müzede duruyor şimdi istihbarat okulunda, yani o da numunelik duruyor. Türkiye, İsrail'den alınan 3 insansız hava aracını iade kararı aldı. İsrail yeterli teknik desteği vermediği için 3 Bu yaklaşım sıra dışı bir yaklaşımdı Özdemir Beylerin yaptığı. Hani ilk defa bir özel firma geldi ve askerle birlikte onlarla beraber çalışarak, dağda, bayırda beraber yatıp kalkarak teknolojik yenilik peşinde koştular. Ordu komutanı beni çağırdı, Harekat Kurmay Yer Başkanı'yla beraber. Dedi ki ya bir Şırnak Akçay'a gidin. Orada bir deneme yapıyorlar. O denemeyi görün, görülmeye değer mi, değil mi? Ona göre ben de geleyim. Biz de ordu komutanıyla beraber Şırnak'a geçtik. Dağdan geliyor Özdemir abi, Selçuk ama tabii bulundukları bölgede teröristlerin yoğun olduğu bir bölge. Seslice taburuna gitmişti. Seslice taburu Gabar'ın ortasında çok tehlikeli bir yere konuşlanmış bir birliktir. Özdemir Bey gecikti. Hava karardı. Ben çok korktum, yani bir şey mi oldu diye. Telefonda da irtibat kuramıyorum. Dönüşte arabalar arıza yapmış. Ve çukurda bir yerde kalmışlar. Özdemir Bey binmiş, arabanın üstüne çıkmış, tamir etmiş. Neyse sonra çıkıp geldiler, gece döndüler. Özdemir Bey'in askeri elbise var üstünde, bizim kamuflaj kıyafetler, ama üst baş çamur içinde, elleri yağ içinde.
Yaşar Balpaşa'nın karşısına çıktı. Tabii onu görünce Yaşar Paşa neden bir özel firmanın sahibi gelsin böyle çeksin bu azabı, çileyi diye. Çünkü üst baş çok kötü durumdaydı yani. Çamurların içine batmış, elleri falan hep böyle yağ içinde. O zaman o bakış değişti işte. Hiç kimse aman siz ne iyi bir iş yapıyorsunuz, bu işleri yapın da vatana millete faydalı olur diye önlerini açmadı. Yani adeta iğneyle kuyu kazar gibi tırnaklarıyla dağları kazıyarak bir iş ortaya çıkardılar. Kolay gelinmedi. Kolay gelinmedi. Samimi olarak söylüyorum, şu safhalara kolay gelinmedi. İhale sürecinde çok önüne engeller çıktı. Ya gerek yok böyle bir şey biz geliştirmeyelim. Ya zaten yapmışlar Amerikalılar, İsrailliler. Yurt dışından bunu alalım, niye geliştiriyoruz gibi. O zamanki savunma sanayindeki bürokratlara da telkinler veriliyordu. Yani devletin içinde yönetici konumunda canla başla bu işe engel olmak isteyenler vardı. Benim ona karşı bir savunmam vardı. Biliyorsun Özdemir Bey, bu işler nasıl yürüyor? Ya bu yoldan geçersin ya seni köprüden aşağı atarlar derdim. O da inatla ben köprüden de düşmeyeceğim, bu yoldan da geçmeyeceğim derdi. Bir tane satılmış adam her şeyi bitirmiş. Sana boş ver. Sen boş görürüz zaten. Bir seferinde yine şöyle ifade etti. Ben dedi artık bu işi yapmaktan vazgeçtim. O kadar beni yıldırdılar ki, o kadar büyük mücadeleler içerisine girdim. Artık başaramayacağımı zannediyordum. Bir telefon geldi diyor. Aydın Yiğit diye bir subay arıyor bunu Hakkari'den. Burasına gelmişken yani bu da takdir-i ilahi. Yani o ruh haleti ruhiyeden onu 180 derece döndüren bir telefon oluyor. Özdemir Bey diyor, biz diyor kantinde kendi arkadaşlarımızla aramızda para topladık. Sizden mini almak istiyoruz diyor. Ya diyor bunu duyunca benim bu vazgeçme fikrinden de vazgeçtim diyor. Tam 180 derece bu tokatla dönüyor. Aydın Yiğit'e diyor ki bak şimdi diyor, şimdi kantin parasını falan bir tarafa bırak. Siz diyor şunu yapacaksınız. Diyeceksiniz, çağıracaksınız bizi. Bir mini İHA'yla biz bunları millileştirdik ve el koyduk diyeceksiniz. Bizi oradan sepetleyeceksiniz. Zaman zaman morali bozuluyordu ama bir vesileyle işte örnekleri var, anlatılır. Aydın Teğmen'in araması. Bir vesileyle o düştüğü çukurdan, takıldığı tümsekten veya diyelim aşmayı başardı. İyi ki pes etmemiş. Yani bürokraside çektiklerini, bürokraside hırpalandığını, belki ciltler konusu kitap yazılır. Şimdi bir bıraksalar bak İsrail'in İHA'sıyla bir ayda anlaşmayı yaptılar. Biz bedava biliyoruz, ona bile aman dur diyorlar ya. Ama o pes etmedi. Artık yediğinden midir, içtiğinden midir derler, Trabzonluluktan mıdır derler bilmiyorum. Hiçbir zaman beklenilen yoldan gitmedi. Ama hep daha kısa, daha iyi, daha etkili bir yol buldu. Her zaman buldu. Ama bunu da ödedi maalesef. Sağlığıyla. 2009 yılının yazı çok stresliydi. Babam da çok stres yaşadı. Birkaç günlüğüne onun eski dönem arkadaşlarından, okul arkadaşlarından bir tanesinin yelkenlisi var. İkisi birlikte Çanakkale'de yelkenliğe gidelim. Orada birkaç gün hem yelkenliyle gezeriz. Babam da denizciliği, yelken bunları çok sever. Ertesi gün seyre çıktık ve Assos'a gittik.
Cumartesi sabahı saat 6.30-7 arası çok fena dedi, bir ağrı vardı dedi üstünde. Dedim ki ya gel bir tansiyon aletine bir bakalım. Nedir yani sıkıntılar çünkü o hale geldi. Babamın aort damarı patlıyor. Tabii ilk başta anlamıyorlar. Tansiyonunu ölçüyor. Anlıyorlar ki çok garip bir durum var. Babam bizi arıyor ve diyor ki bana bir helikopter bulun, beni acil İstanbul'a getirin. Ambulanstan indi. Nabız 10'du galiba. Yani artık pratik olarak neredeyse ölü sayılabilecek bir yerdeydi. Basit hastalık değil. Yani bir insanın başına geldiği zaman dünya istatistikleri %85'in öldüğü bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama Mevla bize bağışladı. Aort damarı patlamış, yoğun bakımda gözünü açıyor. Tabii göz açılınca işte başbakan geçmiş olsun ziyareti için orada. Hemen çocuklar size bir sunum yapsın işte İHA programıyla alakalı diye öyle bir talep geliyor hemen Özdemir abiden yani. Biz de dışarıda annem, ben, biraderim, kardeşim sunum yapıyoruz. Çünkü babam zaten işiyle yaşıyordu diyorum ya. Şunun da esprisi çok döndü sonrasında. Yani bir azıcık bir tatil, bir kaçamak yapalım dedik. Bak ne işler geldi başımıza diye espri de çok yaptı. Kendisi de yaptı, biz de yaptık sonrasında. Biz onun ilk rahatsızlığından sonra bu işi bırakmasını veyahut da birazcık kendisini kenara çekmesi konusunda telkinlerde bulunduk. Ancak o öyle yapmadı. Kafa oradaydı. Bu işi yapacağız diyordu. En iyisini yapacağız diyordu. Ve bu konuda da hiç kimse bizim elimize su dökemez diyordu. Açık ve net söylüyordu. Bayraktar TB1'i 2 yıl boyunca İkitelli'deki atölyede yaptık. Gece gündüz iş yerinde kalıyoruz. Babam zaten herhalde 2007'den sonra ölene kadar hep iş yerinde kaldı. Biz 2 yıl boyunca o projeye çalıştık ve işte 2007 yılında başladı. 2009 yılı geldiğinde artık uçuş gösterimi süreci planlandı. Sinop'ta uçuş gösterimleri yapılacak. Tabii sürecin en önemli kriterlerinden bir tanesi uçuş gösteriminin yapılması. Orada hedef 18.000 feet'e çıkan, 10 saat havada kalan gibi kriterler var. O kriterleri göstermek uçuş gösterimiyle. Onları yaptığını ispatlamak aslında. Tabii orada uçuş gösterimleri esnasında çok böyle garip şeyler oluyor, yaşanıyor. Bizim o öncesinde yaşadığımız stres doğrultusunda da yani öncesinde de uçağı yaptık. Mesela uçuş yapacağız, pistin izni iptal ediliyor veya garip şeyler oluyor. Yani bizim bir şekilde uçmamız istenmiyor orada. Sinop'ta da bu tarz bir durum oldu. Yani normalde devletin hiçbir maddi katkı vermeden, senin kendi imkanlarınla üstüne teminat mektubu vererek girdiğin bir işte normalde bunu izleyen devlet yetkililerinin ve heyetlerin yani gurur duyması gereken bir şey. Hazır ülkenin vatandaşı bir işi, teknoloji geliştirmiş, sunuyor yani sana. 2 tane uçak vardı. Birinciyi uçurduk. Selçuk vardı o zaman orada. Selçuk gitti. Birinciyi uçurdu 17.000 fit, 18.000 fitlerdeyken, yukarılardayken, tırmanırken daha. Orada art niyetli gelmiş bir heyet vardı. Hatırladığım kadarıyla uçağın neden daha hızlı tırmanmadığına yönelik yer kontrolü istasyonunun içine giren heyetten bazı kişiler biraz baskı yaptı. Selçuk Bey bir parametreyi, kontrol parametresini güncelledi. Onun sonrasında kaza kırım yaşadık. 2. uçak elimizde. Ondan devam edebiliriz normalde ama ekibim orada çok bozuk. Sen izin al gel diyorlar bana. Ben İzmir'de askerliği yaparken komutandan izin alıyorum. Hiç unutmuyorum Cuma günü son uçuş var. Performans uçuşu. Yani havada 10 saat kalacak. 2. prototipimizi uçurduk ve çok şükür ki o uçakta isterleri fazlasıyla karşılayacak şekilde bütün görevlerini eksiksiz tamamladı. Uçak geldi gece karanlıkta otomatik bir şekilde kendi kendine indi piste. Uçakta böyle kusur bulmaya çalışan kişi tutanak tuturken dedi ki bu uçak otomatik inmedi. Tutanağa yazılmayacak. O dönem o kabiliyet hiçbir insansız hava aracında yok. Yani Amerikalıların, İsraillerin
geliştirdiği uçaklarda da olmayan bir özellikti ve bizim üstün olan taraflarımızdan biriydi. Buna rağmen otomatik olarak iniş yapmamıştır ifadesi tutanağa geçirilmek istendi. Tabii Haluk Beyler bu konuya itiraz etti. Herkes ağlıyor yani gururdan. Böyle çok duygulu bir an yani. O kadar gurur duyulası bir an. Tutanak tutulacak, adam tutanağı uçağın başardığı performansı yazmayacağını ifade ederek mesela otomatik inmede tuşa bastım falan, böyle saçma sapan şeyler söylüyor. Haluk'un asker olduğunu biliyor, izinli geldiğini de biliyor ama Haluk orada genel müdür sıfatıyla duruyor. Yani sivil. Ama Haluk'a dedi ki esas duruş gösterse şerefsiz asker dedi. Bunu diyen binbaşı. O bana o lafı ettiği an benim beyinde şalter attı. Sensin öyle diyerek buna bir cevap verdim. Ortalık karıştı orada. Tabii babam da o zaman İstanbul'da. Biz babamın tabii ameliyat olmuş falan. Toparlanma süreci ama babam da takip ediyor. Adım adım telefonla olan biteni. İstanbul'da iş yerinde, odasında, ofisinde. Biz de abim de buradan telefonla Haluk'a işte hemen ayrıl oradan yaptı oradan dedi. Haluk oradan geldi. Haluk'u verdiler askeri mahkemeye. Bürokrasiyle ilişkili meseleler gerçekten yaklaştıkça ki benim bürokrasi deneyimim fazladır diye düşünüyordum. O zaman da öyle düşünüyordum. Yaklaştıkça beni bile şaşırtan, beni bile umutsuzluğa sevk eden boyutları vardı. Ama Özdemir Bayraktar'ın bir meselesi vardır kardeşim. Zor bir işe girmişlerdi. Yani savunma sanayi zor bir alan. Her şirketin, her insanın yapabileceği bir alan değil. Bu zorluklarla mücadele etmeyi göze almıştı Özlem Bey. Peter Drucker'ın dediği gibi göze almamayı göze alamayacağınız bir risk altındasınız. Hep bir adım sonrasını nasıl yaparımı düşünüyorsunuz. Başkalarının önüne geçmek için bu. Aksi halde küçük bir taklitçi olursunuz. Burada Özdemir'in müthiş bir atılım gücü, yeniyi arama isteği var. Vatan diye bir davası vardı. Yani o insansız hava aracı serüvenine girdikten sonra bütün engellemelere rağmen, bütün yakın çevresinden ve uzak çevresinden zorlamalara rağmen bunu yapacağım, bu ülkenin buna ihtiyacı var diye kesin bir direnci vardı. Biz yapamayız, biz edemeyiz, gavur daha iyi yapar diye o aşılanmış. Bizim milletimize, bizim insanımıza devamlı o aşı beyinlere yüklenmiş. Beyinler de ona göre düşünüyor. Düşünün bugünkü Bayraktar TB2'ler en az 3 yıl daha erken girebilirdi envantere yani. Yani 2009 Eylül'de biz demoları yaptık. Normalde hemen imzalanması beklenirdi. Biz 2012 Aralık'ta imzaladık. 2 yıl beklettiler, 2 yıl. Özdemir abiye bu 2 yıl süre boyunca çok büyük güçlükler çıkartmışlar. Bayraktar ismine dahi tahammül edememişler. Demişler ki bu olmaz. Yanına gideceksin, bir başka firmayı alacaksın. Özdemir Bey'le biz bir 10 yıl kadar ortak olduk. Yani bu İHA'ların üretilme sürecinde ilk başlangıç noktasında. Bugün hani hepimizin bir ortaklık denildiği zaman anladığı daha sığ anlamda bir ortaklık değildi bizimki. Aslında bir fikir ve ülkü ortaklığı diye bakmak lazım. Yani o iş mühim olan bu işin yapılmasıydı. Onunla ilgili engellerin aşılmasıydı. Onunla ilgili her türlü desteğin seferber edilmesiydi. Çünkü geliştirme ve uçak yapma işi 2 sene falan sürecek. 2 senede geliştirme yapacak, uçak yapacaksınız, uçuracaksınız, ispat edeceksiniz yapabildiğiniz. Bize ciddiyetinizi göstermeniz açısından $500.000 da teminat mektubu vereceksiniz. Bak para mara vermiyor da hani bir de üstte mektup istiyor. Ne o? Ciddiyetimizi göster. Ya bir dakika uçak yapıyoruz ya. Bayraktar insansız hava araçlarının istenilen şekilde yaptı, tamamladı. Sıra teslime geldi. Fakat kameralar yok. Yüklenici ne kameraları veriyor ne de Bayraktar'ın dışarıdan almasına müsaade ediyor. Şimdi Bayraktar'a öyle bir eziyet vermiş ki Bayraktar kameraları düşünebiliyor musunuz? 12 tane insansız hava aracını her birine tek tek takıp söküyor tek bir kamerayla. Çünkü testleri ve denemeleri onlarla yapıyor. Ama bir türlü bu kameraları teslim etmiyorlar. Tabii öyle bir noktaya geldi ki
terör olayları tavan yapınca artık bu uçaklara silahlı kuvvetlerin son derece ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. İşte bunların kameralarını verdiler. Bu kameralar takıldıktan sonra neler yaptığını İHA'ların Türkiye hep beraber seyretti. Özdemir Bey'i eğer anlamak istiyorsanız Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. Selim'den itibaren ordunun ıslahı, modernize edilmesi, yenileştirilmesi kapsamındaki faaliyetleri görmeniz lazım. Bu çok zorlu bir süreçtir. Biz sanayi devrimini dahi sektirmiş bir ülkeyiz. Matbaayı 170 yıl sonra almışız düşünün ki. Şimdi oradan gelen ta geçmişten gelen bir gecikme var. Dolayısıyla onun kapanması ancak böyle büyük kavgalarla, büyük ruh haliyle ancak öyle olabilir bu dönüşüm. Bakın, önceki gün İstanbul'da bir kardeşimiz Edirne Keşan'da Türkiye'de üretilen bir insansız hava aracını 24 saat 34 dakika havada kalarak bir rekor kırdı. Adı Bayraktar. Türkiye'de üretiliyor. Kendi mühendislerimiz, teknisyenlerimiz üretiyor. Baba, evlatlar hep beraber ailece bunu yaptılar. Ama bunu yaparken abim orada tabii ileri görüşü gösterdi. Bunu 10 saat değil de 24 saat havada kalacak. Ağırlığı da 250 kilo değil de işte daha yüksek 650 kiloluk bir uçak tasarladı. Aynı uçağı silahlıya çevirdik. Kaldı ki bu mühimmatların entegre edilmesi çok da kolay olmadı. Yani mücadele esasında 2014-2015'te devam etti. Diyarbakır'da deve geçidinde atış yapacağız. İzin vermediler atış yapmaya. Yani Özdemir Bey de bunu tabii ki toplantıda yüksek sesle dile getiriyordu. Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı diye bağırarak söyleyince ortalık böyle buz kesti. Selçuk şöyle bir şey yaptı. Mamle'nin burnuna bana atış izni yok diye yazdı. TB2'nin kamerasıyla havadayken onu çekti. Ve abim bunu bütün Genelkurmay Başkanı dahil herkese servis etti, gösterdi. Baktılar ki nedir falan filan bu sefer şey olunca ilgilenildi tabii bu sefer. Ondan sonra atış izni çıktı. Bizim ilk atışımız oldu 2015'te. Tabii o atışlara gelene kadar oldukça zorlandık. 15 Temmuz'a neden olan tabii bir grup da vardı. Bunlar da önümüze engeller çıkarıyorlardı. Fakat biz ilk atışta vurunca rahmetli Özdemir Bey ya hakikaten vurdunuz mu yoksa burada bir şey mi yaptınız da hani vurdu gibi oldu falan ne yaptınız gibi böyle şaka yolu takılmıştı. Ama biz gerçekten vurmuştuk. Tebrikler arkadaşlar. Hayırlı olsun memleketimize. İlk defa silahlı olarak, mühimmat kullanarak muharebe sahasında etkin olması 2016'nın Şubat ayında Batman'da denendi. Gittik bir de baktık Özdemir Bey de orada. Ama Özdemir Bey o zaman sağlık problemleri de var. Hatta ben birkaç sefer de söyledim dedim Özdemir abi dedim. Fazla kendinizi yormayın, zorlamayın. Çünkü inanılmaz hareketler yapıyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, onu koşturuyor, bunu koşturuyor. Aort yırtık. Tepe gibi bir yer vardı. Bir çıktı oradan bir bakalım dedik, seyredelim dedik. Oraya bile çıkması dedim ki Özdemir Bey buraya çıkmayalım istersen aşağıda kalalım. Bizden önce çıkmaya kalktı yani. Biz onun arkasına takıldık. Ya şimdi bir kere Özdemir Bey'in yaptığı olacak bir şey değil yani. Hani bugün aklı başında kimseye sen de onun gibi davran diyemezsin. Dolayısıyla Özdemir Bey ne olacağından korkarak işleyen bir profil değil. Ne olacağından korkarak değil. Sadece doğru bildiğini yapmaya odaklanmış o. Özdemir Bey'in kitabında etrafından dolaşmak yoktu. Anlatabiliyor muyum? Haksız olduğunu düşünüyorsan bir uygulamanın o uygulamayı kıracaksın, yerle bir edeceksin. Onun etrafından dolaşmak, o duvarın etrafından dolaşmak yok. Tamam, o duvarı kıracaksın. Duvarı kırarken kafan kırılır, ölürsün falan. Eyvallah onların hepsini de göze alacaksın. İşte o dönem batabilir. Yani 2 sene değil 3 sene sürse bitmişti. Türkiye'nin insan savaşı macerası bitmişti ya. Öyle düşünün yani.
Yani batmıştık çünkü. İlk TB2'yi orduya teslim etmişlerdi. Doktor batıyoruz dedi. Yani göz göre göre siz muhtaç olduğunuz, Amerika'ya, İsrail'e yalvararak almaya çalıştığınız bir şey yapıyorsunuz. Teslim ediyorsunuz. Deneme uçuşlarını yapmış, her şeyi başarmış ama bunu uçurmak istemiyorlar. Veya bunun devamı gelmesin diye ödenmesi gereken parayı ödemiyorlar. Ona çok üzülmüştü. Ve buna çok kafayı takmıştı Özdemir abi. Şimdi herkes zannediyor yani Baykar işte hükümetten işte destek görüyor, bütün kapılar açılıyor. Ya ben onu duyunca, görünce şok olmuştum. Hatta Özdemir amca altında kalmamak için yani 1 liralık yeri gerekirse 5 liraya alıyordu. Şimdi rahmetli Erol Güngör der ki bizim gençlerimiz yakar kelimesinin anlamını bilmezler. Lügatlarımızda böyle bir kelime yoktur. Çünkü bizim gençlerimize örnek olarak gösterilen kişiler başını dik tutmaktan ziyade boyun eğen insanlardır. Çünkü biz Batı karşısında mağlup olmamızın önemli sebeplerinden biz sanayi toplumu olamamamız. İşte Özdemir Ali de o sanayi hamlesini başlatmak isteyen, bir şeyler yapmak isteyen mühendislerden birisi. Yakarlı bir duruşu var, başını dik tutuşu var ve en önemlisi bunu başarmış. Olan bir şeyi yapmadı, farklı bir şeyi geliştirdi, savaş konsepti değişti. Havacılık riskli bir faaliyet. Yani bir sonuca ulaşmak istersiniz, test suçlarında, denemelerde başarısız olursunuz, moraliniz bozulsa bırakırsınız. Özdemir Bey'in en büyük özelliği havacılığı, geleceğin havacılıkta olduğunu biliyordu. Ve bu Afrin'de gerçekleşti. Tarih değişti. Harekat ortamı değişti. Savaş sanatı değişti. İç güvenlik harekatında hasım olarak gördüklerimiz, mücadele ettiklerimiz gerilla taktikleri uyguluyorlardı, kaçıyorlardı, görünmez haldeydiler. Düşmanı görmemizi sağladı. Bir tane SİHA devletime inanılmaz maddi olarak kazanç sağladı. Bir tane SİHA belki onlarca, yüzlerce askerimin şehit olmasını engelledi. Doğu ve Güneydoğu'da huzur ve sükun varsa, Tunceli'nin dağlarında, Hakkari'nin dağlarında, insanlar yaylalarında koyunlarını otlatabiliyorlar ise bunda Özdemir Bayraktar Bey'in rolü vardır. Bürokrasinin koridorlarında değil, her zaman söylerler. Gerçekten havada uçabilen bir insansız hava aracı üretmeye çalıştılar ve öyle de yaptılar. Baykar'ın üretmiş olduğu Bayraktar TB2, TB3, Akıncı, Mini İHA, Kızılelma'ya kadar giden süreçte gerçekten bir mücadelenin somut çıktılarını biz görüyoruz. Bunun da mimarı Özdemir Bayraktar. Yeni bir alan açtı. Yani böyle baktığınızda konvansiyonel birçok yatırımın, birçok teknolojinin aslında sorgulanmasına, insan kaybetmeden de sahada zafer kazanabilecek bir ürünün ortaya çıkmasına vesile oldu. Ya bugün F-35 en son savaş uçağı, insanlı savaş uçağı olarak tanımlanıyor. Belki F-35'ten bir adım önde bir insansız savaş uçağı yapılacak Türkiye'de. Bu sizin geleceğiniz, bu ülkede sizler yaşayacaksınız. Yoksa insanca yaşamak mümkün değil. Kafana çuval geçiriyor işte. İnşallah biz bundan kabullenemediğimiz için inşallah sizlerin sayesinde böyle başarılara imza atacağız. Amaç savaşan jet motorlu F-16'nın yerine kullanılabilecek bir insansız araç. Sizin yaptığınız SİHA'larla ki bugün Türk dünyada en iyi SİHA'yı kullanan Türk ordusudur. Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da sonuç aldı.
esarete girmiş. Karabağ'ın kurtuluşunu gördük. Bu yüzden rahmetli Özdemir Bayraktar'a da Azerbaycan nişan der. Şimdi biz İHA'ları ve SİHA'ları konvansiyonel harbe sokmuş olduk. Bunda işte Türk Silahlı Kuvvetleri ile Baykar'ın birlikte çalışması sağladı. Şimdi Türk ordusuna güven geldi. Bu tabii ki savunma sanayinin diğer alanlarında da gelişmelerle birleşti. Belki de daha önemli bir konu, Türkiye bir marka yaratmış oldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuvvet çarpanı insansız hava araçlarıdır. Bu kuvvet çarpanını bulup ortaya çıkartan, buna yön veren bir insandan bahsediyoruz. Bu kadar yüksek teknolojiyi kazandırıp, bu kadar üstün bir vaziyette olan bir insandaki o egoyu onda bulamazsınız. Yani Özdemir amca için tanınmak, bilinmek, çok fazla insanın ondan ya da yaptığı işlerden bahsetmesi başlı başına çok mühim değildi işin doğrusu. Ben işin bu tarafına önem verdiğini hiç görmedim. Tam tersi işin bu tarafını biraz alaya alırdı. Malum bir VIP tanımı vardır işte, very important person. Ya bunu işte Türkçeleştirsek mi, buna işte çüş mü desek derdi. Çok ünlü şahıs. Biz şimdi çüş mü olmaya başladık böyle herkes bizi tanıyınca filan derdi. Her zaman sonunda işi güzel bir espriyle, tatlı bir şekilde bağlardı. Yani bu tarz böyle ince anekdotları da var. Bilmiyorum, bunu daha önce birisi anlattı mı size? Bana kendisi anlattı. Bomba köpeği varmış, her tarafı dolaşıyormuş. Sormuş Özdemir oradaki albaya, demiş nedir bu? Demiş de böyle bir şey gördüğü zaman önünde duruyor, havlıyor. Biz de gerekeni yapıyoruz. Neyse falan, tam konuşurlarken köpek gelmiş, dönmüş, dolaşmış. Özdemir'in önünde durmuş. Özdemir'e bir havlamış. Özdemir demiş, bu nedir demiş ki oradaki yetkili subay efendim demiş, yani bu bomba olduğunu söylüyor. Demiş ki bunda iki açıklaması var. Ya demiş beni gördü bomba gibi bir adam dedi. Veyahut da demiş siz de beni görüp imha edip hurdaya çıkarmak istiyorsunuz. Ama dedi işte köpek akıllı, bomba gibi adamı geldi buldu dedi. Beraber güldük. Tüylerim diken diken oldu. Ne kadar güzel bir anıydı. Maşallah, 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 maşallah. Bu ne ya? Bu ne bolluk be? Allah 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 Allah. Ulan ne balık var ya? Genelkurmay'dan bir albay aradı. İşte dedi Özdemir Bey dedi, sizin yaptığınız insansız araçlarla PKK'nın terör örgütünün yeri tespit edildi ve orada 10 tane terörist öldürüldü. Bu teröristlerin ölümünü PKK sizin dronların tespit ettiğini veya sizin insansız araçları tespit ettiğini PKK öğrendi. Dikkat edin. Özdemir abiye ne yapacaksınız dedim ya. Hoca dedi, rektör, ecel gelmeden bir şey olmaz. Korkma dedi. Bizim ecelimiz buradansa buradan olur. Değilse bir şey olmaz. Canını sıkma. Ölene kadar yaşayacağımız garanti derdi Özdem Bey. Ölene kadar da bu mücadelenin içindeydi. Amacı vatan, bayrak, milletti. Özdemir abinin milliyetçiliğini, vatanseverliğini, bu ülkeye katkılarını, verdiği emek ve gayreti anlatmak, kelimelerle ifade etmek imkansız. Açık söylemek gerekirse onun hayata bakışı, vatana bakışı sadece de romantik, sadece de bir sevda değil. Vatanını en fazla sevenin vatan için, millet için en fazla çalışan olduğunun güzel bir örneğiydi bence. Keşan'dayız, işte bir deneme uçuşları falan yapılıyor. Malum onun bir şeyi var, bir kontrol kabini var. İçeride işte kumandaları falan oldu. Kontrol kabinine içeri girdim. Bir çevirdim kafayı. Yanında bir tane priz duruyor. Prizin üzerinde Baykar Makine yazıyor. Tamam, priz, elektrik prizi. Yani elektrik prizini bile milli yapmışlar. Yani kumanda odasının elektrik prizi bile yani şirket tarafından yapılmış. Yani elektrik prizi üretir misiniz ya? Böyle şey olabilir mi? Bir gün ben işte gene gittiğimde baktım kanat yapıyor böyle vız 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 vız. Kanat testleri, yani servo testleri yapılıyor. Ne yapıyorsunuz dedim.
Ya servo yaptık da onu test ediyoruz dedi Özdemir Bey. Ya dedim deli misin? Servo yapılır mı ya? Yani uçak yapmaya çalışırken servo yapılmaz yani. Hani o başka bir endüstridir o yani. Hani uçakçılık başka bir şeydir, servoculuk başka bir şeydir. Yani hani millilikse, yerlilikse filan yani daha üstü yok yani. Hani yalnızca İHA değil, Türkiye'nin bütün milli meselelerin üzerinde kafa yoran, bu konuda çalışanlara maddi ve manevi desteğini esirgemeyen bir karakter olarak görüyoruz Özdemir Bayraktar Bey'i. Bizim İHA'larımızı Dalaman'dan kaldıramadığımız zamanlarda meteorolojik şartlar nedeniyle acaba nereden kaldırırız şeklindeki çalışmalarımızda Kıbrıs'taki Geçitkale Havaalanı'nın bu hususa çok uygun olduğunu ve oranın kullanılmasının çok faydalı olacağını ilk o dile getirdi. Oraya hiçbir ücret talep etmeksizin CPA çadırları ve İHA hangarları yaparak oranın faaliyete geçmesini sağladı. Teknolojiye çok vakıf bir insandı. Yapay zeka çalışırdı ve insansız teknolojisine çalışırdı. Kafasındaki plan şuydu: insansız hava aracı, birer insansız deniz aracı ve eğer yaşasaydı en büyük hayali insansız sualtı aracı yapmaktı. Özdemir Bey denizi çok iyi bilen, deniz aşığı bir insandı. Örneğin Ege Denizi ile ilgili konuşurduk. Ege Denizi'nde 7 tane büyük sorunun çözülmesi gerektiğini söylerdi ki bunların içinde en önemlisinin Ege'de aidiyeti tartışmalı adalar olduğunu, Egaydak adalar olduğunu söylerdi. Eğer Akdeniz'de güçlüyseniz o zaman dünya devleti olursunuz derdi. Aynı zamanda Kıbrıs konusuyla çok ilgiliydi. Bazı akademisyenlerle Maraş konusu dahil olmak üzere çalışmalar yapıyordu. Kıbrıs'ta bir taşınmaz mal komisyonu kurulmuş zamanında. Orada bizim Türklerin tapuları var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalan. Bununla ilgili Özdemir amcanın bir kurduğu grup vardı. Bu grubun içinde yüksek rütbeli askerler vardı, akademisyenler vardı. Bununla ilgili mesela bunu kimse bilmezdi. Bize kitaplar okurduk, çalışırdık, herkes fikirlerini söylerdi. Milli konularda çalışmalar yapalım. Biz çalışmamızı ortaya koyalım. Hani devlet, hükümet, efendime söyleyeyim diğer kurumlar, kuruluşlar faydalanır, faydalanmaz. Önemli değil. Biz doğrusunu, çıkarlarımızı gözeterek ortaya koyalım derdi. Kıbrıs'la şöyle ilgisi vardı. Maraş konusu konuşulurken mevzu geldi oranın vakıf malı olduğu ve şey yapılamayacağı, yani İngilizler işgal etse de Rumlar da işgalinde olsa gene tapusu bizim olacak. Bunu çok önemsedi. Bununla ilgili üniversite hocalarına araştırmalar yaptırdı. Çanakkale ile ilgili bir projesi vardı mesela. O kapsamda Çanakkale deniz muharebelerinde batmış olan ve halen denizin dibinde bulunan gemileri çıkaralım. Bunları sergileyelim. Herkes görsün tarihte neler yapmışız. Evet, bir açık hava müzesi gibi bunları sergileyelim diye bir düşüncesi vardı. İnsanları bilinçlendirmek için kitap basılması konusunda, kitap yazılması konusunda teşvik eder ve bu kitapları bastırır. Bütün millet faydalansın diye hayrına dağıtırdı. Düzgün, ahlaklı, erdemli, gerçekten ülkesini seven, ülkesi için uğraşan, değerleri için yaşayan bir insandı. Birçok olay geldi geçti. Ülke birçok merhaleden geçti. Hani bunların içerisinde Özdemir Bey her zaman ben vefalı bir insan olarak gördüm. Bir defa çok sadık bir dost. Özellikle bu balyoz sürecinde yani hastane, hapishane, mahkeme o süreçte ne beni ne ailemi yalnız bırakmadı. Bu benim ömür boyu onu vefa ile yad edeceğim bir konudur. Hakikaten çok ciddi bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım. Sabaha kadar beklemiş hastanede çocuklarımla beraber, eşimle beraber. 2012'nin Nisan ayıydı herhalde. Nisan ayında gözaltına alındık ve peşinden de tutuklandık. Mamak cezaevine sevk edildik tutuklandıktan sonra. Bir hafta geçmedi. İlk beni ziyarete Özdemir Bey geldi. O zamanlar için çok önemli bir şey. Yani insanlar sizden uzaklaşırken, hapisteyken Özdemir Bey'in gelmesi, size destek vermesi ve peşinden Selçuk Bey geldi ve defalarca ben Mamak'ta yatarken beni ziyaret ettiler. Özdemir Bey bilimsel bir bakışa sahipti. Ahlaki boyutu tam olan bir insandı. O yüzden bu oyuna gelmeyenlerden birisiydi. Ve
Ben Silivri cezaevinden çıktığım gün Özdemir Bey kapının karşısındaydı. Orada beni karşılayanların arasında Özdemir Bey var. Bunlara iftira atılıyor deyip de onlara sahip çıkmaya çalışan, ailelerine yardım eden, çocuklarına yardım eden bir Özdemir Bayraktar var. Müthiş, pamuk gibi kalbi olan bir insan. Ve müthiş yardımsever bir insan. Yani Özdemir abinin de böyle bir insani yönü vardır. Hiç kimsenin tahmin etmediği, hiç kimsenin bilmediği. Babam hayatı boyunca yardımseverdi. Yani ben mesela öldükten sonra babamın o kadar çok şey duydum ki benim haberim bilmediğim yerlere, kurumlara, askerlere, fakirlere inanılmaz. Günahlarımız çok bizim. Ben bu askerlere dedi, Mehmetçiklere dedi, harçlık anlamında dedi, yardım yapmak istiyorum dedi. Listeler hazırladık. 800 kişilik bir liste ve bunlara daha sonra öğrendiğimizde hatırı sayılır miktarlarda kişi başına paralar yatırın. Tabii bunların Mehmetçiklere söylenmesini, yani kendisinin isminin söylenmesini istememişti. Bir üst bölgesine gidiyor. Oradaki personelle kendi sistemlerini, cihazlarını kurarken içme suyunun günübirlik veya haftalık aşağılardan taşınarak getirildiğini görünce üzülüyor. Dedim ki siz biliyor musunuz dedim. Gürül'de bir üst bölgesi var. Şimdi kışın kar suyuyla idare ediyor adamlar. Orada 150 tane asker var. O askerler kar suyuyla. Asıyor diyorsam içinde rütbeler de var. Belki adam yarın kurmay başkanı olacak. Ve bana oradan telefon ediyor. O üst bölgesi dağın başından telefon ederek diyor ki komutanım buradaki evlatların suyu taşımayla geliyor ama son derece sıkıntılı. Müsaade ederseniz ben kendi cebimden bir kuyu açtırıp onlara burada suyu kendim tahsis ettirmek istiyorum diye. Böyle naif bir insan düşünün. Bir kere para hırsı olan bir insan böyle bir teklifte bulunabilir mi? Yani mümkün değil, bulunmaz. 19 Eylül günüydü, Gaziler Günü. Evdeydim, pazar günü. Hiç kimse saat 4.30-5'e kadar hiç kimse aramadı. Bu sırada Özdemir abi arayınca ah be Özdemir abi dedim. Hiç değişmiyorsun, sen ne güzel bir insansın derken tabii orada biraz duygulandım. Tek arayan sizdiniz dedim yani. İyi ki de aradınız, mutlu oldum derken olur mu ya öyle falan. Özdemir abi aradı. Sen ne yapıyorsun orada? Üslubu belli zaten. Sen nasıl rektörsün? Ya abi hayırdır? Orada da gazi var dedi. Sen o gaziyle niye ilgilenmiyorsun? Sonra baktım bir saat sonra kaymakam vekilinden, belediyeden, askeriyeden yani her taraftan sağ olsun Gaziler Günü'mü onurla kutlamaya gelen, gazi olarak kahramanmışım gibi hissettiren misafirlerimiz geldi. Köyde bir gün anlattım ona. Konuşurken çocuklar okula geliyorlar. Öğle yemeğini de evlerine gidemiyorlar. Uzak çünkü. Tarlalardan domates, salatalık ne bulursa onu yiyorlar. Bunlara para gönderdi. Yemek yesin bu çocuklar diye. Bazılarına şahit olduk. Gizlice belli bölgelerdeki çocukların eğitim için orada belli kişilere para göndererek onların eğitimlerini sağlıyor. Bizim en büyük görevimiz bizden daha iyi olabilecek insanları yetiştirmek. Özdemir'in de en büyük hayaliydi bu. Eğitime katkıda bulunmak. Pırıl pırıl çocuklar yetiştirdi. Onun döneminde başlayan bir Teknofest ve Türkiye'de Ar-Ge inovasyon sevgisinin gençlere aşılanması var. Bu ne güzel bir şey ya. Bu ne güzel bir miras. Ya ilk Teknofest düzenlenecek. Özdemir Bey'deki sevinç
İnanın 23 Nisan çocuğu gibiydi. Tabii Baykar'ın yönetim kurulu başkanını da huzurlarınızda tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızla Özdemir Bey'in muhabbeti de çok sıcaktı ve şeffaftı. Yani çok rahat birbirleriyle konuşurlardı. Birbirlerine çok rahat takılırlardı. Her zaman böyle bir aile yakınlığında aralarında bir diyalog olduğunu hatırlarım. Tabii çok eski bir dost, eski bir arkadaş. Azmin, gayretin, inancın neler getirebileceğini ben şahsında ve çocuklarında gördüm. Onun için ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. Teknofestlerin son yıl düzenlediğimiz dışında hepsine geldi. Orada bütün yarışmaları gezerdi. Çocuklarla birebir diyalog kurardı. Araştıran, çalışan ve sonuca ulaşan gençlerin yeşermesine, onların yollarını bulmasına neden oluyor. Dolayısıyla eğitime gerçekten önem verirdi. En doğru ve en güzel yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun farkındaydı. Bu manada da gençleri özellikle bilim ve teknoloji alanına yönlendirmek, Türkiye'de bu alandaki açığı kapatacak şekilde gençleri o alanlarda yetiştirmek üzere büyük bir gayret sarf ediyordu. Bu manada da bu işleri yaparken bizzat kendilerinin elini taşın altına koymasına çok büyük önem veriyorlardı. Ve burada T3 Vakfı'nın kuruluşunda da evet dediler ki biz böyle bir vakıf kuracağız. Bu vakfın bütün masraflarını biz üstleneceğiz ve asla kimseden bir para almayacağız. Vakfımız asla hiçbir yerden bir bağış kabul etmediği halde bir takım iftiralara maruz kaldı. Ve hepimiz o iftiralara ilk maruz kaldığımız anda dedik ki ya Özdemir amcanın o günkü, o akşamki vurguları ne kadar kıymetliymiş, ne kadar önemliymiş. Yani biz çünkü bir gün böyle şeylerle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Özdemir Bayraktar'dan öğrendiğim bir şey varsa o da öğrenmeyi öğrenmek. Birçok genç yetiştirdi. Genç mühendisler, harp okulu öğrencileri. Biz Harp Okulu öğrencisi olarak Baykar Makine'ye gittiğimizde bizi çok dostane bir şekilde bir babacan tavırla karşılamıştı. Ne yapmak istediğimizi, nasıl bir proje içerisinde olduğumuzu detaylı bir şekilde sordu. Adeta bir ışık kaynağı gibiydi. Yani etrafındaki herkesi aydınlatıyordu. Biz de o bilgilerden olabildiği kadar yararlanmaya çalıştık kendisinden. Madem ki bu emeği vermiş, bu emeğin karşılığını alması için hep beraber harekete geçelim derdi. Onu kendi hayatının içine dahil ederdi. Özdemir amcanın hayatı bir bütündü. Cem Karaca'nın bir şarkısı var ya, Sevda Kuşun Kanadında. Yani onu hatta sık sık dinliyorum. Biraz sanki babamla olan ilişkimizi de anlatıyor o şarkı. İşte diyor ya, Sevda Kuşun Kanadında, incitirsen tutamazsın. Ökseğiyle sapanla. Babam böyle çok bir taraftan çok sert ama bir taraftan da çok yufka yürekli, merhametli bir insandı. O şarkı özellikle onu hatırlatıyor bana. Burada bir yerde durun. Şuralarda. Niye? Niye? Yürümeyelim, kapalı bakalım bir daha. Kromu ver, kromu. Tamam mı? Kameraya doğru şey yap. Pozları. Tamam. Bu verdiğimiz mücadeleyi ve düsturunu birlikte yol arkadaşı gibi yürüttüğümüzden ve halen daha o yolda dosdoğru bir şekilde yürümeye devam ettiğimizden aslında sanki yanımızda gibi. Yani şuradan bir kapı açılsa belki girecek gibi, o kadar yakın açıkçası. Sevda kuşun kanadında ürkütürsem tutamazsın. Ökseğiyle sapanla vurursun da saramazsın. Hayat sırrı. Nişanlanacağım gün hatırlıyorum, biraz yorgundu.
berbere gitmiştim. O arada zannedersem biraderim alıp götürdü hastaneye. Oradan beni aradılar tekrar. Tekrar anevrizma başladığında biz hemen nişanı iptal edip hemen hastaneye geçtik. Özdemir Bey bana geldiğinde daha önceden bir kez bir aort cerrahisi ameliyatı geçirmişti. İkinci operasyonlar daha zordur. Hele girişimsel olanlar çok daha zordur. O nedenle hem kendisi böyle bir riski almak istemedi tahmin ediyorum. Hem de genel anlamda ameliyatının çok riskli olduğu için yapacağı bir takım projeleri vardı. Ve bunların devamı için de ne kadar yaşayabilir, ne kadar yapabilirsem bunları yapayım ve o şekilde devam edeyim diye bir kanaati vardı ve böylece de devam etti. Bu aort genişlemesinden dolayı zaten sürekli kontrol altındaydı, filmleri çekiliyordu. Ve bir radyasyon yükü oluşuyordu ister istemez. Bu tür hastalarda mutlaka bu oluşur. Ve bu bir kanseri tetikler. Aydın Hoca dedi ki ya dedi tomografisinde dedi tümör var dedi. Rahmetli olmasından 3,5-4 ay kadar önce benim ilk haberim oldu. Eyvah dedim. Aort yırtılmaları çok daha riskliydi. Rabbim yardım etti. Rabbim yardım etti. Ve 2 sefer aort yırtılması gibi yani çok zor bir süreci abim atlattı. Hastanede yatarken ziyaretçi kabul etmiyordu. Ben de resmi elbiseyle gittim. Çünkü resmi elbiseye çok büyük saygısı vardı. Askerlere çok büyük saygısı vardı. Odasına girdim, yatıyordu. Ölümünden önceki 7. veya 8. gün ayağa kalktı yatağından. Kalkmaması için çok ısrar ettim. Ondan sonra devlet buraya gelmiş, ben ayakta karşılarım dedi. Özdemir'i hasta yatağında düşünmek bana ters geliyor. Onunla hep itişmek, tartışmak, bir takım konuları gözden geçirmek güzel olan taraflarıydı. Hastalık ona uyan bir şey değildi. Malum 2016-2021 arası yani son 5 yılı hayatında aslında insansız hava araçlarının dünya çapında başarısının gerçekleştiği dönem oldu. Adeta o dönemi gerçekleştirmeden hayata veda etmek istemedi. Tabii zor yani hani hayat boyu beraber olduğunuz bir insanı bir anda kaybetmek yani çok büyük bir boşluk yani. Acayip bir boşluk. Kolay değil. Hakkını helal et baba. Ahmet'e diye ben şey yaptım. Ona helal et. Bana da hakkını helal et dedim. Helal ediyorum dedim. Onlar çok tabii duygulu anlar. Ben başucundaydım. Telkin verdim sürekli. Allah razı olsun o şeyden hastanenin hocası da son zamanda geldi bir son şeyinde Yasin okudu. Yasin bitti. O da son şeyini nefesini yani monitörde zaten en son nefesi Yasin'le beraber. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tabii neyi kaybettik biz? Ben kendim yakın bir dostu kaybettim. Türkiye 100 yıldır yetiştirdiği en önemli adamı kaybetti. Özdemir abi imam sorduğunda ben iyi bilirdim dedim ama içimden çok çok iyi bilirdim. Yani bundan daha iyi bildiğim bir insan yok diyebilirim yani açıkçası. O kadar iyi bir insandı. Özdemir Bayraktar abimizi hali hayatında nasıl bilirdiniz? Mümin, Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan bir zerre ödün vermeden bu gerçekleştirdi ve hepimize bu ruhu aşıladı babam. Dosdoğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı. Biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda yetişecek, nice eserler çıkacak. Bizler bu yoldan hayatımızın sonuna kadar aynı şekilde, aynı değerlerle dosdoğru devam edeceğiz. Herkesten Allah razı olsun. Rabbim inşallah cennetinde bizleri komşu eyler. Tekrardan
tüm cemaatin, buradaki herkesin haklarını helal etmesini Babam hayatını ülkemizin tam bağımsız ve güçlü yarınlarına vakfetti. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebilmek için semalarımızda hür ve bağımsız olalım diye benim şahit olduğum kadarıyla bütün enerjisini, elinde ne kadar imkanı varsa hepsini, ne kadar Allah'ın ona verdiği imkan varsa hepsini bu yolda tam anlamıyla seferber etti. Kameraya doğru bir iki tane daha mimik bekliyorum, jest. Uçak durduğu zaman şuralarda bitsin ya. Ama arabaya çarpıyor. Ya kapanacağız o. Var tarafındayız. Nasıl kapat? Havada mı kapacağım baba? Dünyadan güzel bir insan geçti. İyi ki hayatımıza girdi. İyi ki beraber tanıştık. İyi ki ben onu bir abi olarak sevdim. Her ölümlü adı, anısı, eseri anılıncaya kadar yaşar. Özdemir'in çok uzun bir hayatı olacak. Birkaç nesil yaşayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bazıları aklını siper eder, bazıları alın terini siper eder. Bu bütün aklıyla, beyniyle bu ülke için kendisini feda eden, siper eden bu kahramanımızın ruhuna el Fatiha. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. 1000 atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. 1000 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Sevda kuşum kanadımda ürkütürsem tutamazsın. Öpseyle sapanla vurursun da saramazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içerisinde kanamazsın. Takıyorum. Tak. Hadi bismillah. Al. Sen de. Nasıl değil mi o? Değil. Kullan. Ha, indi ya. Nereye gidiyorsun ha? Tamam insin oraya. İndi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gitti mi? Gitti arabayla gitti. İndi. Ha? Yok ki daha gitti eteği. Kafam ama o tarafından durmuyor. Ulan bu çamurda nasıl olur? Çekmedi yeter. Ha kaynak Çeksin ne kadar? Başında rastladım aksakallı birisine. 1000 yıllık bir halıya 1000 yıldan beri bağdaş kurmuş bir cına gibi. Sordum ona, aşk ne ustam, hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var.